Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz kalpli gökkuşağı model bilekliğimizin yapılışını tarif edeceğim. Tezgahımıza iki tarafına renkli paraşüt iplerinden çektik. Ortası için yine polyester ip kullanıyoruz. Sırada 5 tane boncuğumuz var. O nedenle 6 tane ip çekmiş olduk. İpimi paraşüt iplerinden ileridekine bağlayarak başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu modeli tezgahta yapıyoruz arkadaşlar. Tezgahta bir iki boncuktan gökkuşağı kalpleri bilekliğine başlıyorum. Gördüğünüz şema üzerinden öncelikle şu mor boncuklarla başlıyorum. Ama asıl desen kırmızı. Bu dolgu yapmak için 2 tane mor, 1 tane kırmızı, tekrar 2 moru iğneme aldım. Bunu tezgahıma her aralığa bir tane boncuk gelecek şekilde yerleştirerek alttan baskı uygulayarak üstten bütün boncukların içinden geçtim. Tekrar ipi alta alıyorum. İkinci sırada köşede parlak boncuğumuz var. Daha sonra 3 tane kırmızı, yine parlak boncukla devam ediyorum. Gümüş renk bunlar. Yine boncukları alttan çalıştırdım. Boncukları baskı uygulayarak üstten bütün boncukların içinden geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramda bütün boncuklar kırmızı. İğneme 5 tane kırmızı boncuk aldım. Yine tezgahımdaki iplerin arasına bütün boncukları yerleştirerek alttan baskı uyguluyorum. Ve üstten bütün boncukları içinden geçiyorum. Daha sonraki sırada 2 tane kırmızı, 1 tane turuncu, tekrar 2 tane kırmızı rengimiz var. Bunu da yerine aldım. Üstten tüm boncukların içinden geçiyorum arkadaşlar. Şimdi iki yanda parlak, ortada 3 tane turuncu boncuğumuz var. Bunları iğnemi alarak
tezgahıma yerleştireceğim. Aynı işlemi burada tekrar yapacağım. Şimdi bütün renklerimiz turuncu arkadaşlar. 5 tane turuncu boncuğu alıp tezgahtaki yerime yerleştiriyorum. Bundan sonraki sırada 2 turuncu, 1 sarı ve tekrar 2 turuncu var. Şimdi bir parlak, 3 tane sarı, tekrar parlak olan gümüş renkli boncuklarımızı sıraya aldık. Tezgahımıza yerleştiriyoruz. Bunları da üstten boncukların içinden karşıya geçiyorum. Şimdiki sırada 5 tane sarı kullanacağız. İki sarı, bir yeşil ve tekrar 2 sarıyla devam ediyorum. Desendeki 4. renge başlamış olduk. Kırmızı, turuncu ve sarıdan sonra yeşil renkle devam ediyoruz. Şimdi köşelerde gümüş, ortada 3 tane yeşil boncuk alarak bunları da tezgahıma yerleştiriyorum. Ve alttan baskı uygulayarak üstten bütün boncukların içinden karşıya geçiyorum. Beş tane yeşil renkli boncuğumu iğneme alıyorum ve tezgahımdaki yerlerine yerleştiriyorum. Şimdi bundan sonraki sıra mavinin başlamış olduğu sıra. 2 yeşil, 1 mavi ve gene 2 yeşille devam ediyorum. Onları da tezgahtaki yerlerine aldım.
köşelerdeki gümüş boncuğumu alarak 3 tane mavi boncuk kullanıp bu sırayı da tamamlıyorum. Bundan sonraki sırada 5 tane mavi boncuk var. Şimdi lacivert boncuğun başladığı sıra 2 mavi, 1 lacivert ve 2 mavi ile lacivert kalbimize başlıyoruz. Bu sırada köşelerde gümüş rengimiz var. Ortada 3 tane lacivertten sonra öteki başta yine bir gümüşle lacivertlerin ikinci sırasına da başlamış oldum. Yine alttan baskı uygulayarak bütün boncukların içinden geçip bu sırayı da tamamladım. Şimdi 5 tane lacivert alarak devam ediyorum. Lacivertten sonraki desenimiz mor renkle başlayacak. Mor rengimi de boncukların ortasına aldım. Tezgahındaki yerini almış oldular. Gümüş renkli boncukların yer aldığı sırayı yapıyorum. Daha sonraki sırada 5 tane mor boncuğumuz var. Bu 5 boncuğu da tezgahıma aldıktan sonra artık deseni başlangıçta olduğu gibi devam edeceğiz. Burada kırmızı tekrar başlıyor. 2 tane mor boncuğun ortasına bir tane kırmızı alarak devam ediyorum. Bundan sonra zaten desen aynı şekilde devam ederek bileklik boyuna ulaşıncaya kadar bu işlemi götüreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı renge başladık. 7 kalpten oluşan
bu bilekliğin gümüş boncuklu olan bölümüne geldi sıra. Bu kırmızı kalbi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde işlemi bitirip sona gelmek istiyorum. Kırmızı beşli sırayı da tezgahıma aldım. Arkadaşlar, bilekliğimizin sonuna yaklaşmış vaziyetteyiz. Burada son renk olarak yeşil rengi uygulayacağım. 2 tane sarıdan sonra bir tane yeşil renk alarak bu rengi de başlamış oldum. Yaklaşık 12,5-13 santim civarında bir bileklik oluşturmuş oluyoruz. Daha sonraki kapama aparatları vasıtasıyla bunu 14-15 santime ulaştırmış olacağız. Bu da normal bir bileklik boyu için ideal bir boy oluyor. Zaten asansörlü bileklik kullanacağımız için bunu istediğimiz gibi ayarlama şansına da sahibiz. Bu yeşil kalpten sonra burada ipler vasıtasıyla tezgahın üzerinde bir dokuma yapacağız. Böylece boncukların ileri geri oynamasını sağlamış olacağız. Daha sonra da bunun üzerine ben bir deri kapama düşünüyorum. Arkasından yandaki paraşüt iplerini kullanarak bir asansörlü kapama oluşturup bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki boncuk işlemimiz bitti. İpimi buradaki iplerin aralarından dolaşarak buraya bir dokuma işlemi yapacağım.
Sonra da bunu yapıştırıcı ile yapıştırarak kurumasını bekleyeceğim. Şimdi buraya yapıştırıcı sürerek kurumasını bekleyeceğim. Aynı işlemi de bu tarafa yapacağım. İki tarafı da örgü yaptıktan sonra fazla ipleri çıkartıp alıyorum. Burada tezgahtaki ipleri düğümledim. Birbirinden ekledim. Fazlalıklarını çıkartıyorum. Artık paraşüt iplerini de kesip tezgahtan almanın zamanı geldi. Burada bağlantı yerlerinde deri kullanıyorum. Deriden bilekliğim genişliğinde bir parça kestim. İki başa bunu kıvırıp yerleştireceğim. Eşit parça haline getiriyorum. Delme aletimle bir delik deleceğim. Aynı şekilde karşılığında bunları paraşüt iplerinden geçirerek bilekliğime kadar alacağım. Şimdi bunları buraya yine yapıştırıcı vasıtasıyla tekrar yapıştırıyorum.
Yine bunların kurumasını bekleyip daha sonra da gördüğünüz şuralara düğümleri atıp asansör kapamayla bilekliğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.